Sezar İskenderiye'de göz hapsinde Kral Ptolemy'yi destekleme kararını ölçüp biçerken yeni kazandığı cumhuriyet kaosa sürüklenmekteydi. En büyük sorun gıda eksikliğiydi ve şiddetli tepkilere neden oluyordu. Düzeni sağlamaktan sorumlu olan Marcus Antonius cesur bir askerdi ama sivil itaatsizlikte baş edemiyordu. Belli ki Roma'nın Sezar gibi bir lidere her zamankinden fazla ihtiyacı vardı. Bu arada Kleopatra, erkek kardeşi Kral Ptolemy'e karşı verdiği savaştaki konumunu güçlendirmeyi umarak Sezar'ı kaçırır ve serbest bırakır. Kleopatra, kraliyet ailesindeki iktidar kavgalarında mağlup olmuştu. Sezar'dan yardım istedi. Sezar da kendisine ve cumhuriyete faydalı olacağını umarak genç kraliçenin teklifini kabul eder. Bu ilişkide her iki tarafında çıkarı vardı. Sezar, Kleopatra'nın Mısır'da istikrarı sağlayacağına ikna olmuştu. Kleopatra da elbette Sezar'ı ve lejyonlarını Mısır'da güç kazanmanın tek yolu olarak görüyordu. Sezar, Yunanistan'daki ve İtalya'daki takviyelerini getirerek Kleopatra'nın kendi birlikleriyle birlikte kralı indirmek için İskenderiye şehrini kuşatma altına alır. Çok geçmeden kralın kuvvetleri yenik düşer, Ptolemy şehirden kaçarken Nil nehrinde boğulur ve Kleopatra krallığı tamamen ele geçirir. Sezar artık Roma'ya dönebilecektir ama Kleopatra ile olan ittifakı siyasetin ötesine geçmiştir. Kleopatra hem siyasi becerileri hem de güzelliğiyle Sezar'ı etkilemiş, hızlı bir şekilde müttefik ve sevgili olmuşlardı. O tam da Jules Sezar kadar zeki bir adama hitap edebilecek türde bir kadındı. Bu arada Roma'da isyanlar çıkar ve Marcus Antonius kontrolü tümüyle kaybeder. Sezar kaosa sürüklenen şehri kurtarmak için artık ana vatana dönmek zorundadır. Sezar Roma'da düzeni ve kontrolü acilen sağlamak için radikal bir karar alır. Uzun zamandır kullanımdan kalkmış bir görevi tekrar hayata döndürür. Diktatörlüğü. Diktatörlük başta sadece 6 aylığına verilen bir acil durum göreviydi. Sezar bu görevi bir acil durum nedeniyle değil, Roma devletini tekrar kurmak amacıyla almıştı. Öyle bir kuracaktı ki en tepede itiraz edilemez bir konuma sahip olacaktı. Ama bu Roma'nın alışık olduğu bir şey değildi. Bu sadece senatoya değil, tüm cumhuriyet fikrine gerçek bir tokattı. Kendini 10 yıl süresince diktatör olarak atayan Sezar anayasa kurallarını göz ardı eder, bu da cumhuriyeti düzeltmesi için ona zaman kazandırır. Diktatörlük gücüne sahip olmak, yapılamamış olan reformların yapılmasını sağlayarak Roma'ya tekrar istikrar kazandırdı. Sezar kendini senatonun başına geçirse de hala onlara ihtiyacı vardır. Bu yüzden Brutus gibi genç asilleri politika taslağı hazırlamaya davet eder. Sezar özellikle Brutus'u kendi tarafına çekmek istiyordu. Bunun bir nedeni elbette Brutus'un Sezar'ın uzun süre metresi olan Servilia'nın oğlu olmasıydı. Ama asıl nedeni Brutus'un bazı bakımlardan Bay Roma olmasıydı. Köklü bir soydan gelmiş ve Romalılar tarafından evrensel olarak saygı gören bir adam olan Brutus'u yanına çekmek oyunda çok değerli bir karttı ve Sezar bunu sonuna kadar kullanmak istiyordu. Sezar Brutus'e biraz ayrıcalıklı davranıyordu. Jules Sezar eşi benzeri olmayan bu gücün yanı sıra tedavisi belli olmayan gizemli bir hastalıkla karşı karşıya kalır. Eski kaynaklarda onu düşüren hastalık olarak tanımlanıyor. Biz bugün epilepsi diyebiliriz. Sağlık problemlerine rağmen Sezar daha güçlü ve daha birleşik bir Roma yaratmaya odaklanır. Sezar Roma'ya döndüğünde takvimin en az 40 gün eksik olduğunu fark eder. Roma hükümeti o kadar yozlaşmıştı ki, o kadar beceriksiz hale gelmişti ki günleri, ayları, mevsimleri yitirmişlerdi. Sezar yeni takvimi güneş yılına dayandırır, tüm cumhuriyeti evrensel bir takvim üzerine inşa eder. Günümüzde hala kullanılmaktadır. Sezar'ın reformları halk arasında popüler olsa da o kendi başına hareket ediyordu. Senato'nun desteğini almayı dert etmeden istediğini yaptırabiliyor, yasalarını kabul ettiriyordu. Brutus, Sezar'ın yöntemlerini beğenmese de ona yakın çalışır, yasalarını yazmada yardımcı olur. Sezar da Brutus'u muhtemel varisi olarak düşünüyordu. Sezar mirası için endişeliydi. Çünkü kendi öz oğlu yoktu. Brutus'u oğlu yerine koyuyordu. Ancak Cumhuriyeti şok eden haberle gelen bir müttefik, Brutus'un geleceğini sarsmak üzeredir. Sezar Mısır'dan ayrıldıktan bir yıl sonra Kleopatra Roma'ya gelir. O sıradan bir yabancı değildi, bir kraliçeydi. Romalıların kendi kadınlarında gördükleri kalıptan çok uzaktı. Kleopatra'nın Roma'ya dönüşündeki en şaşırtıcı şey Roma'ya bir oğulla gelmesiydi. Roma'nın başındaki kişinin romantik ilişki yaşaması ve Akdeniz güçlerini elinde tutan bir kraliçeden çocuğu olması dünya üzerinde şok etkisi yarattı. Servilia'nın Kleopatra'yı rakip görmemesini düşünmek zordur. Özellikle de Kleopatra Roma'ya geldiğinde.
Aslında Servilia'nın esas bağlılığı oğlu Brutus'eydi. Ne de olsa kendi oğluydu ve Sezar'ın hiçbir zaman yapamadığı şekilde hanesinin geleceğini temsil etmişti. M.Ö. 45 yılı itibariyle Jules Sezar 300 bin kilometre karenin üzerinde toprak fethetti. Roma'yı kaostan kurtardı ve gelecek 10 yıl boyunca da kendisini diktatör ilan etti. Ama oğlunun gelişiyle Sezar soyunu düşünmeye başladı. Sezar artık Roma siyasetinin bir aile tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyordu. Elbette kendi ailesi tarafından. Roma bir tür monarşiye doğru ilerlerken mirasını korumak için imajını sergilediği şehir çapında kutlama projeleri başlatır. Kendini Roma tanrılarının yanına koyar. Gücün başını döndürmediğini düşünmek zordur. Zira doğum günü resmi tatil ilan edilir ve Roma krallarının giydiği kıyafet olan mor kaftanı giyerdi. Sezar kendini kral olarak görse de aslında tanrı olmak istiyor, Roma'yı yönetmenin kaderi olduğuna inanıyordu. Böylece kendini Roma'ya hayat boyu diktatör ilan ettirdi. Duygusal anlamda Brutus çelişki içindeydi. Bir yandan Sezar harika bir adamdı, küçüklüğünden beri onu tanıyordu. Öte yandan Sezar hayat boyu diktatör olmuş, Brutus'un değer verdiği her şey için ve Roma Cumhuriyeti için tehdit oluşturuyordu. Kişisel geçmişine rağmen Brutus, Senato tarafından bir seçim yapmaya zorlanır. Bu sırada Sezar, hastalığının bilinmesinin onu Senato'ya karşı zayıf göstereceğinden Roma'yı geçici olarak terk etme kararı alır. Senato üyeleriyle olan polemiklerden, insanlarla görüşmekten bıkmıştı. Kendisine denk gördüğü kimse yoktu. Oysa ki savaş alanında her şey çok daha basit ve açıktı. Sezar, Part İmparatorluğunu fethetmeye karar verir. Crassus'u yenen imparatorluğu fethetmek sadece zenginlik yaratmayacak, Roma halkı arasında daha da popüler hale gelecekti. Roma içinde Sezar'ın kendisini Roma kralı ilan edeceğine dair başlayan büyük bir korku vardı. Bu Roma siyaset psikolojisini mahvetmişti. Senato içinde Sezar'dan kurtulmalıyız düşüncesi yayılmaya başladı. Part İmparatorluğu ile savaş planlanması siyasi muhalifleri korkuttu. Çünkü Roma'dan ayrılıp general pozisyonuna geçerse korumaları tarafından savunulacağını biliyorlardı. Ama Roma'da Sezar'ın resmi bir koruması yoktu. Yani savaş alanında general olursa neredeyse dokunulmaz olurdu. Sezar'ın Part İmparatorluğu'na doğru yola çıkmasından 3 gün önce Senato acilen toplanır. Davetsiz misafir olmadığından emin olmak için Senato, tiyatro dışında nöbet tutacak adamlar ayarlar. M.Ö. 44 yılında 14 Mart'ta Jules Sezar, Brutus önderliğindeki Senato güruhu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Brutus'un Sezar'a karşı entrika düzenlemesinin en büyük sebebi politikaydı. Bütün gücü ebediyen kendisine geçiren bir adamın Cumhuriyeti yok etmesi durumunu asla kabullenemezdi. Jules Sezar'a karşı yapılan suikast Roma'yı şok eder. Köleler cesedini sokaklarda taşır, şehir yasladır. Brutus ve suikastçileri düzeni sağlamaya çalışırlar ama işler kontrolden çıkar. Sezar'ın ölümü büyük bir politik boşluk yaratarak karşıt grupların savaştığı büyük bir kaos yaratır. Sonraki aylarda Brutus ve Marcus Antonius iktidar savaşı verdi. Bu mücadeleden Brutus mağlup ayrıldı, esir edildi ve intihar etti. Sonrasında Marcus Antonius'un müttefikleri ona karşı savaştılar. Marcus Antonius Kleopatra ile evlendi ve birlikte Mısır'a kaçtılar. Mısır ve Roma arasında savaş çıktı. Sonrasında Marcus Antonius ve Kleopatra suikasta uğratılarak öldürüldüler. Sezar'ın oğlu Caesarion 17 yaşında öldürülmeden önce 2 haftalığına Mısır'ı yönetti. Sezar suikastiyle Roma Senatosu Cumhuriyet'in kurtarıldığına inanmıştı. Ama tam tersi oldu. Yıllarca süren şiddet ve isyandan sonra Jules Sezar'ın yeğeni Octavian M.Ö. 27'de Roma'nın ilk imparatoru oldu ve 40 yıl boyunca ülkeyi yönetti. Sezar'ın ölümünden 20 yıl sonra Roma imparatorluk oldu. Sınırları içinde yaşayan 50 milyondan fazla insanla dünya nüfusunun yaklaşık %20'sini oluşturuyordu. Sezar, Batı medeniyet tarihinin en etkili figürlerinden biri olmuştur. Sezar'ın mirası Roma sınırlarının ötesine geçti. Yabancı liderler, Rus çarları ve Alman imparatorları dahil adının çevresini kullanmıştır. Temmuz ayı onun adına adanmıştır. Bu zamana dek yaşamış en ünlü 2 ya da 3 insandan biridir. Sonraki 2000 yıl içinde yaşamış, siyasi ve askeri hırsı olan her lider öyle ya da böyle kendilerini Jules Sezar'la kıyasladılar. Bu hikayede beni etkileyen en önemli şey ise Sezar ve Brutus arasındaki ilişkidir. Belki de nankörlüğü tarihte en iyi ifade eden o söz. Sen de mi Brutus? Haftaya yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.